Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peyote tekniği ile yapılan çarpık kare, diğer adıyla katlanan kare tekniğini anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi, burada bu şekilde. Hemen malzemelere geçelim. 11.0 delika boncuk gerekli. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Birkaç çeşit var. Ben bu yaptıklarımda kullandığım boncuklar ve boncuk ipi bu doğal taş ilbeyaz.com'dan gelmişti. Bu kolyede kullandığım çek kristalleri 3 milimlik ve Dolar Beatbox'tan, dolar boncuk torbasından gelmişti. Boncuk iğnesi ve makas gerekli. Bu malzemelerin linklerini ve İlbeyaz sitesinden yapacağınız alışverişte kullanabileceğiniz indirim kuponunu bu videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Çarpık kare yani katlanan kareyi hemen hemen bütün tasarımlarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel düşünülüp yapılmış bir tasarım. Gördüğünüz gibi kolyeleri ben de bu şekilde yapmıştım. Kordon uç kısmına bu şekilde yerleştirdim. İsterseniz diyelim ki böyle rivoli kristal ördünüz. Üstüne kordon kısmını öreceksiniz. Küçük bir şekilde buraya yapabilirsiniz. Bunun küçüğünü düşünün. Mesela aynı tonlarda olduğunu düşünün. Bu şekilde kordon kısmını yapabilirsiniz. Veya bu şekilde büyük örüp sade renkte de yapabilirsiniz. Taşınızı bu şekilde kaplayabilirsiniz. İkisi de eşit olduğunu düşünün. Veya böyle ters çevirip ikisini birlikte dikip hatta araya doğal taş koyup da kolye, bileklik, aklınıza ne geliyorsa küpe yapabilirsiniz. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir dahaki çarpık kare videosunda da diyelim desenli bir şekilde yapmayı da göstereceğim size. Şimdi yapımına geçelim. Nasıl yapıldığını öğrenelim. Ve bir miktar ip kestikten sonra 4 tane boncuk alıyorum. Aşağı kadar indiriyorum. Burada isterseniz düğün de atabilirsiniz. İsterseniz bir tur dolaşabilirsiniz de içinden. Ve ben bir tur dolaşıyorum. Ve burada hemen bir düğüm atıyorum. Ama bu ipi çok fazla sıkmadan atmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz boşluk olması gerekiyor. Yani serbest olması lazım boncukların. Ve dediğim gibi ipi çok fazla sıkmayalım. Boncuklar serbest kalsın. Burası önemli. Ve buradan bir tane ilerliyorum. Bu ipi kesmeyeceğim şimdi. İşim bittikten sonra kesmek istiyorum. Çünkü esneme payı olabilir diye. İpi bağladıktan sonra boncukları düzeltiyoruz. Ve T görünümünü alacak. Ve 4 tane boncuğumuz var. Yani 4 tane boşluğumuz var. Her boşluğa ikişer tane boncuk yerleştireceğiz. Atlamadan. Buralar 4 köşe olacak ve herikbon tekniği olacak. Sonra ilerleyen sıralarda da peyote işlemi yapacağız. Arada oluşan boşluklarda. Şimdi 2 tane delika boncuk alıyorum iğneme. Hemen ipin yanındaki boncuktan aşağı doğru iniyorum.
elimizle her zaman köşeleri düzeltelim. Tekrar 2 tane delika boncuk aldım. Buradaki boşluğa 2 tane delika boncuk yerleştiriyorum. Elimizde her zaman böyle düzeltelim. Tabi bu eğri olacak, zamanla bu düzelecek. Endişelenmeyin. Tekrar 2 tane delika boncuk aldım ve hemen ipin yanındaki boncuktan geçiyorum. Şöyle çevireyim size daha rahat görün. 4. köşedeyiz. Tekrar 2 tane bakır rengi delika boncuk aldım iğneme. İp burada. Bir üst sıraya geçmek için burada yapacağımız bir işlem var. Bunu her sırada yapacağız. Bu şekilde her 2 boncuktan aynı anda geçiyoruz. Hatırlarsanız üçgen peyote de aynısını yapmıştık. Bir üst sıraya geçebilmek için her zaman 2 boncuktan ilerliyoruz. Elimizde köşeleri düzeltelim. Şimdi yeni sıradayız ve 2 tane delika boncuk iğnemi alıyorum. Hemen ipin yanındaki boncuktan aşağı doğru geçtim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir boşluk var. O boşluğa bir tane delika boncuk yerleştireceğim. Yani artık peyote işlemi başlıyor. Siz dediğim gibi istediğiniz rengi kullanabilirsiniz tabii ki. Ve 2 tane boncuk iğnemi aldım. İpin yanındaki boncuktan geçiyorum. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Hemen diğer köşedeki boncuktan yukarı doğru çıktım. Burada köşede olduğumuz için 2 tane bakır rengi boncuk alıyorum. Burada boşluk var. O boşluğa bir tane delika boncuk yerleştireceğim. İki tane boncuk aldım. Son köşedeyiz. 1 2 3. Bu da 4. Ve bir tane turkuaz boncuk aldım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz ve burada yapmamız gereken 2 tane boncuktan yukarıya doğru çıkacağız. Artık kolaylaşacak. İsterseniz işinize katlayarak da devam edebilirsiniz. Çünkü yavaş yavaş kendi de katlanıyor. 2 tane delika boncuk aldım. Ve hemen ipin yanındaki boncuktan aşağı doğru ineceğim. Burada artık boşluklar oluştuğu için peyote işlemine başlayacağız. Ve tekrar bir tane turkuaz boncuk aldım. Hemen turkuazdan geçiyorum. Tekrar bir tane turkuaz boncuk aldım.
Hemen köşedeki boncuktan geçiyorum. Ve 2 tane bakır rengi boncuk aldım. Buralarda herikbon tekniği yapıyoruz. Bir tane turkuaz, bir tane turkuaz, şimdi diğer köşeye geçtiğimiz için 2 tane boncuk alıyorum herikbon tekniği yapmak için. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Turkuaz rengi boncuktan geçiyorum. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Ve köşedeki bakır renginden geçtim. 2 tane bakır rengi boncuk aldım. Burada herikbon tekniği yapıyorum. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldım ve burada bir üst sıraya geçeceğiz. O yüzden 2 tane boncuktan yukarı doğru çıkacağım. Modelimiz farkındaysanız katlanmaya başladı. Aslında katlayarak devam etmemiz modeli takip etmemize de işe yarayacak. Şöyle katlıyorum. Ve 2 tane boncuk aldım. Burada herikbon tekniği yapıyoruz. Kafanıza göre model de koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi modeli de ekleyebilirsiniz. Ortaya bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. Model olması için. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Şimdi diğer köşedeyiz. Farkındaysanız işlemimiz hep aynı. Aynı şekilde devam ediyor. Sadece büyüdükçe sayılar da artıyor. Elimizde her zaman böyle dikkat edelim, düzeltelim. Bir üst sıraya geçene kadar devam edeceğim. Sizler de devam edin. Son köşeye geldim. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada katlayarak da yapabilirsiniz, açarak da yapabilirsiniz. Nasıl rahat girdirirseniz. Çünkü darlaşma oluşuyor. Yani ipler gerildikçe. 2 tane boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Endişelenmeyin, yani neden benim işim düzgün olmuyor diye. Dediğim gibi ördükçe, eliniz alıştıkça düzelecek ve en sonunda bu çıt sesini duymamız lazım.
araya girmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi bu şekilde devam ediyoruz. İstediğiniz deseni yapabilirsiniz. Bunun bittiğini farz edelim. Bu şekilde kordon yeri yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha yapayım. Büyük bir şekilde daha iyi anlarsınız. Size bunu da anlatayım. Buralarda çek kristali koymuştum. Mesela bir tane iğnemize çek kristali alıyoruz. Bir tane 0.11 ya da 0.15 boncuk alıyoruz. Aşağı kadar indiriyorum. İndirdikten sonra boncuğu atlıyorum. Burada çek kristalinin içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi buradan çıkmış deyip ben hemen karşısındakine geçiyorum. Bu şekilde köşelere eklemiş oluyorsunuz. Yani burada büyük olduğu için biraz farklı olabilir. Bu şekilde yapıyorum. Sonra eğer isterseniz çek kristali eklemek yerine sadece 0.11 bir tane köşelere koyabilirsiniz. Hani herikbon tekniğinde 2 tane alıyorduk. En son sırada yapacağınız sırada 2 tane yerine bir tane kum boncuk alabilirsiniz. Yani 0.11 0.15 numara boncuk da alabilirsiniz. Bu şekilde köşelere geldiğimizi düşünelim. Şuradan diyelim ki bir kolyeyi dikeceğiz. Buradan kristali bu şekilde tutturuyoruz ve iğne ile buradan ucuna tabii boncukların arasından dolaşarak gelmemiz gerekiyor ve köşelerden, karşı köşeden, içeriden girip burayı tutturduğumuz zaman dikiyoruz. Tabii iki köşeyi de içinden dikiyoruz. Tutturmuş oluyoruz. Yani burada yaptığım gibi burada da bu şekilde yaptım. Ve kordonu geçirdim içinden. İşimiz bu şekilde bitiyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.